Gebelik testinin bozuk olduğunu nasıl anlarız? Bu çok sorulan bir soru arkadaşlar. Şimdi gebelik testi aldınız, testinizi yaptınız. Bu test doğru mu değil mi ya da bozuk mu? Bunu anlamanın iki tane yolu var arkadaşlar. Bunlardan birincisi bu gebelik testinde, idrar testinde C dediğimiz kontrol çizgisinin olmaması. Eğer 10 dakika içinde bu C'de bir çizgi yoksa bu test bozuktur arkadaşlar. Bu en kesin yol. Bir diğer yol da nedir? Siz gebe olup olmadığınızı işte kan yoluyla test edebiliyorsunuz. Bu idrar gebelik testiyle kontrol ettiniz. İşte gebeyseniz burada gebelik çıkmadı ya da gebe değilseniz kan testinde burada çıktıysa bu test bozuktur. Anlayın. Onun dışında gebelik testinin bozuk olduğunu kesin olarak anlamak çok zor arkadaşlar. Ne olabilir? Birincisi siz gebe değilsinizdir ama testiniz bozuk ve sizi gebe gösteriyordur. Bunun başlıca 9 tane nedeni var. Bunları bu videoda size sayacağım. Evet arkadaşlar, çok sık sorulan bir soru. İdrar testi yaptım. İdrar testi pozitif, yani gebelik çıktı ama daha sonra kanda çıkmadı, yani gebelik aslında yok. Bu niye olur? Bunun nedenlerini size kısaca anlatacağım. Bunun arkadaşlar başlıca 9 tane nedeni var. Şimdi bunlara bir göz atalım. Birinci neden şu. Sizde kimyasal gebelik var. Kimyasal gebelik ne demek arkadaşlar? Yani HCG gebelik hormonu var ama gebelik ilerleyemiyor. İkinci neden arkadaşlar düşük. Yani gebelik oluşmuştur ama bir nedenden ötürü düşük olmuştur. Burada da test pozitif ama gebelik yürümez. Bir diğer neden nedir arkadaşlar? Kullanılan bazı fertilizasyon ilaçlar, yani işte tüp bebek ilaçları. Burada da HCG içerdiği için bu ilaçlar testinizde yalancı pozitiflik yapabilir ama gebelik olmaz. Bir diğer neden nedir? Testin yanlış yapması. Özellikle test yaptınız, çok uzun süre bekletirseniz arkadaşlar o testte yalancı bir çizgilenme oluşabilir. Bir diğer neden ektopik gebelik, yani dış gebelik. Bir diğer neden molar gebelik arkadaşlar. Bunda da HCG seviyeniz yüksektir ama gebelik yoktur. Bir diğer neden nadir görülen idrar yolu enfeksiyonu. Bunda da idrar testi yalancı pozitif olabilir. Yine yumurtalığın, yani over'ın bir takım tümörleri var arkadaşlar. Bunlarda da HCG seviyeniz artar ama gebelik yoktur. Ve son neden de böbrek yetmezliği, çok nadiren bu durumda da idrar testiniz pozitif olur ama gebelik yoktur. Bir diğer durumda siz gebesiniz ama test yaptınız. Test yine bozuk olduğu için ya da yanlış yaptığınız için sizi gebe değil, yani yalancı negatif çıkardı. Bunun da 4 tane nedeni var. Bunu da bu videoda sayacağım. Şimdi idrar testi yaptınız. İdrar testinde gebelik çıkmadı ama aslında gebesiniz. Yani kan testinde gebelik çıktı. Bu neden olur? Hemen bunun nedenlerini size anlatayım çok kısa. Bunun arkadaşlar 4 tane nedeni var. Bunlar nedir? Birinci neden arkadaşlar kanca efekti. Bu kanca efekti ne demek? Sizde aslında gebelik var. HCG hormonu, yani gebelik hormonu çok fazla. Bu fazla hormon idrar testinde kanca efekti dediğimiz bir olaya neden oluyor ve testin aslında pozitif çıkmasını engelliyor. Bu hangi durumlarda görülür? İkiz gebelik, üçüz gebelik gibi HCG seviyesinin yüksek olduğu durumlarda ya da işte bazı ilaçların kullanımında olabiliyor. Ya da işte molar gebelik dediğimiz koriokarsinom gibi durumlarda HCG hormonu yüksek oluyor, fazla oluyor. Bu durumlarda idrar testi pozitif çıkmayabiliyor. Bir diğer neden nedir arkadaşlar? İdrar numunesinin aşırı dili olması, yani sulu olması. Bu ne demek? Mesela çok fazla su içtiniz ya da idrar numuneniz aşırı dilüye, sulu veya idrarı sabah idrarından değil daha sonraki idrardan yaptınız. Bu durumda HCG seviyeniz çok idrarına sulandığı için ne yapacaktır? Düşecektir. Bu durumda idrar testiniz negatif çıkabilir ama aslında gebesinizdir. Bir diğer neden arkadaşlar
testi erken yapmanız. Yani gebelik hormonunun belli bir seviyeye gelmesi lazım ki testte çıksın. Bu yaklaşık ne zamandır? İşte adet görmenizden 1-2 gün geçmesi lazım. İşte yumurtlamadan yaklaşık 14 gün sonra artık idrarda test pozitif olur. Siz testi erken bir dönemde yaparsanız HCG seviyeniz yeterince artmadığı için bu idrarınızda çıkmayabilir ama aslında gebesinizdir. Ve son neden arkadaşlar, testin bozuk olması. Bu nadir de olsa görülebilir. Bazı test kitleri, özellikle kalitesiz kitler teste çizgi vermeyebilir. Bu da göz önünde bulundurulabilir. Onun dışında dediğim gibi testinizi mutlaka kaliteli bir test alın. Miadı geçmiş olmasın. Testinizi zamanında doğru yapın. Gebelik testini ne zaman yapacağınız üstteki videoda anlatıldı. Size bunu anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Ama ideali kan testi yaptırmanız. Evet, bununla ilgili sorunuz olursa aşağıdan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.